Merhaba değerli izleyiciler. Bu videoda büyük patlama teorisinin temel yönleriyle ilgilenecek, özellikle gözlemsel temellerine ve yüksek enerjili bir olaydan doğan ve aynı zamanda olağanüstü düşük bir entropi durumunda var olan bir evrenin görünürdeki paradoksuna odaklanacağız. Büyük patlamanın evrenin kökeni olduğu yönündeki temel argüman, evrenin genişlediğine dair gözlemsel kanıtlarda yatmaktadır. Bu genişleme ilk olarak 1929'da Edwin Hubble tarafından sağlam bir şekilde nicelleştirilmiştir. Hubble'ın ana katkısı yalnızca bu kırmızıya kaymaların doğrulanması değil, aynı zamanda bunların galaksilerin dünyadan uzaklığına orantılı olduğunu göstermesiydi. Bu orantılılık genişlemeyi zaman içinde tersine çevirirsek, evrenin tekil, kompakt bir durumdan neredeyse sonsuz yoğunluk ve enerji noktasından kabaca ilksel patlamaya karşılık gelen bir noktadan kaynaklanmış olması gerektiği anlamına geliyordu. Hubble'ın bir galaksinin bizden uzaklaşma hızının uzaklığıyla doğru orantılı olduğunu keşfetmesi, şimdi Hubble-Lemaître yasasıyla anılmaktadır bu yasa, evrenin tek düze bir şekilde genişlediği sonucuna yol açmıştır. Bu tek düze genişleme uzayın kendisinin gerildiği ve galaksilerin birbirinden uzaklaştırdığı mevcut kozmolojik modellerimiz için anahtar görevi görmektedir. Hubble teleskobundaki gözlem sonuçları deneysel temelde uzak galaksiler tarafından yayılan spektral çizgilerdeki kırmızıya kaymayı doğrulamıştır. Kırmızıya kayma spektral çizgilerin daha uzun dalga boylarına, spektrumun kırmızı ucuna doğru yer değiştirmesini ifade eder. Ve Doppler etkisinin yorumlanması altında bu galaksilerin bizden yüksek hızlarda uzaklaştıklarının da kanıtını temsil etmektedir. Bu kırmızıya kayma ve mesafe ilişkisi evrenin tek düze bir genişleme geçirdiği fikrini doğrudan desteklediği için bu türden kozmolojilerin temelini oluşturur. Doppler etkisi fizikte iyi anlaşılmıştır ve ses, ışık veya diğer türlerdeki dalgaların gözlemlenen frekansının kaynağın ve gözlemcinin hareketine göre nasıl değiştiğini açıklar. Galaksiler söz konusu olduğunda yaydıkları ışık bizden uzaklaştıkça daha uzun dalga boylarına kayar. Bu kozmolojik kırmızıya kayma yalnızca göreli hareketin bir sonucu değil, aynı zamanda uzay zamanı yapısıyla da derinden bağlantılıdır. Galaksilerin klasik anlamda uzayda hareket etmediği ancak uzayın genişlemesiyle birbirinden uzaklaştığı evrenin devam eden genişlemesini yansıtır. Bu noktada kritik ve genellikle yeterince değerlendirilmeyen bir soru gündeme getirilebilir. Aşırı yoğunluk ve ısı ile karakterize edilen aşırı sıcak ve enerjik büyük patlama aynı zamanda düşük entropi durumunu nasıl temsil etmektedir? Bu soru zamanın termodinamik oku ve evrenin başlangıç koşulları hakkındaki modern tartışmaların merkezinde yer alır. Genellikle bir düzensizlik ölçüsü olarak tanımlanan entropi, termodinamikte temel bir kavramdır ve sistemler genellikle daha yüksek entropi durumlarına doğru evrilir. Ancak büyük patlama kaotik görünümüne rağmen dikkate değer derecede düşük entropili bir durumu temsil eder. Bu paradoksal gözlem erken evreni tanımlamaya çalışan kozmolojik modellerin merkezinde konumlanmıştır. Bu sorunu çözmenin en umut verici yollarından biri yerçekimini anlamaktan geçer. Geleneksel termodinamik sistemlerde madde yayıldıkça daha düzensiz hale geldikçe entropi artar. Ancak yerçekimsel bir sistemde kütle düzgün bir şekilde dağıldığında olduğu gibi daha düşük entropili yapılandırmalar oldukça düzenlidir. Zamanla evren genişledikçe ve kütle çekimsel olarak galaksiler, yıldızlar ve kara delikler gibi yapılara çöktükçe entropi önemli ölçüde artar ve evrenin şu anki yüksek entropili durumuna yol açar. Bu konu evrenin döngüsel modeli veya enflasyonist model gibi erken evrenin entropik düşüncelerini ele almaya çalışan daha modern kozmoloji yorumlarında da araştırılmaktadır. Döngüsel modelde evren tekrarlanan genişleme ve daralma döngülerinden geçer ve her döngüde evrenin durumunu sıfırlayarak bazı entropi ile ilgili soruları çözebilir. Buna karşılık enflasyonist model çok erken evrende hızlı bir üstel genişleme olduğunu varsayar. Tek düzeliğini ve büyük ölçekli yapının kökenini açıklar. Ancak entropi paradoksu halen çözümsüz kalmaktadır. Hubble'ın orijinal gözlemlerinin ötesinde daha fazla kanıt büyük patlama modelini önemli ölçüde güçlendirmiştir.
1965 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson tarafından keşfedilen kozmik mikrodalga arka planı radyasyonu, sıcak ve yoğun erken evrenin neredeyse mükemmel bir kalıntı imzasını sağlar. Kozmik mikrodalga arka planının gökyüzündeki tek düzeliği hafif dalgalanmalarla birlikte büyük patlama ve enflasyonist modellerin tahminleriyle tutarlıdır. Ek olarak nükleosentez, yani büyük patlamadan sonraki ilk birkaç dakikada hidrojen, helyum ve lityum gibi hafif elementlerin oluşumu evrendeki gözlemlenen yapılarla iyi bir şekilde örtüşmektedir. COBE, WIMAP ve Planck gibi misyonlar tarafından yapılan kozmik mikrodalga arka planının hassas ölçümleri yalnızca bu arka plan radyasyonunun sıcaklığını yaklaşık 2.7 Kelvin doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda bize karanlık madde ve karanlık enerjiye ilişkin içgörülerde dahil olmak üzere evrenin içeriği ve evrimi hakkında ayrıntılı bir anlayış da sağlamıştır. Büyük patlama modeli evrenin birçok özelliğini açıklamada ezici bir şekilde başarılı olsa da bazı sorular hala ortada durmaktadır. Evrenin başlangıç koşulları, özellikle de entropinin başlangıçta neden bu kadar düşük olduğu hala tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Dahası tekillik sorunu, evrenin sonsuz yoğunlukta bir noktadan başladığı fikri genel göreliğin sınırlarını zorlamaktadır ve bir kuantum yerçekimi teorisine ihtiyaç bulunmaktadır. Sicim teorisi ve döngü kuantum yerçekimi gibi güncel yaklaşımlar tekilliğin önlediği veya uzay zamanın daha temel kuantum tanımıyla değiştirildiği bir çerçeve sağlayarak bu sorunları ele almaya çalışır. Hubble'ın evrenin genişlediğini ilk keşfinden bu yana hem gözlem tekniklerindeki hem de teorik modellerdeki iyileştirmeler bu genişlemenin kozmik zaman içinde nasıl evrimleştiğine dair anlayışımızı büyük ölçüde iyileştirmiştir. Evrenin yaklaşık 13.7 milyar yıl önce tekil bir patlayıcı kökenini varsayan genel çerçeve artık bilimsel topluluk içinde iyi kurulmuş ve yaygın olarak kabul görmüştür. Bu tahmin evrenin yaşı için tutarlı bir zaman çizelgesi öneren kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu ve galaksilerin geniş ölçekli dağılımı da dahil olmak üzere çeşitli gözlemlerden türetilmiştir. Temel noktalardan biri büyük patlamanın uzayda yerel bir patlama olarak değil, tüm uzayı kapsayan bir olay olarak düşünülmesi gerektiğidir. Bu ayrım Einstein'ın genel görelilik teorisini sunduğu geometrik görüşle uyumlu olduğu için önemlidir. Evrenin bir balonun yüzeyi gibi genişlemesi benzetmesi bu yerel olmayan doğayı göstermeye yardımcı olur. Balon şiştikçe yüzeydeki her nokta diğer bir noktadan uzaklaşır ve genişlemenin başladığı yüzeyde merkezi bir konum yoktur. Evrenin genişlemesinin doğasını gerçekten kavramak için Einstein'ın genel görelilik teorisinin daha derin bir şekilde anlaşılması gerekir. 1915'te formüle edilen genel görelilik, yer çekimini uzaktan etki eden bir kuvvetten ziyade uzay zamanın eğriliği olarak tanımlayarak yer çekimine ilişkin anlayışımızı kökten değiştirmiştir. Bu teori evrenin büyük ölçeklerde nasıl davrandığını anlamak amacıyla matematiksel bir çerçeve sağlamıştır. Kozmolojik ölçümlerle ortaya çıkan evrenin genişlemesinin gözlemlenen zamana bağlılığı genel göreliğin öngörüleriyle dikkate değer ölçüde örtüşmektedir. Genel göreliğin önemli bir sonucu uzay ve zamana ilişkin bir Newtoncu görüşün ima edeceği gibi evrenin genişlemesi için bir merkez gerektirmemesidir. Bunun yerine genel görelilik bize uzayın kendisinin dinamik olduğunu, enerji ve maddenin dağılımına yanıt olarak genişlediğini veya daraldığını söyler. Bu dinamik davranış evrenin ölçek faktörünün zaman içindeki evrimini tanımlayan Einstein'ın alan denklemlerinden türetilen Friedman denklemlerinde özetlenmiştir. Ayrıca modern kozmolojiden ortaya çıkan ve artık evren anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olan iki önemli bileşeni de vurgulamakta yarar vardır. Bunlar karanlık madde ve karanlık enerjidir. Bu bileşenler doğrudan gözlemlenebilir olmasa da sırasıyla evrenin büyük ölçekli yapısını ve hızlandırılmış genişlemesini açıklamak için gereklidir. Karanlık maddenin varlığı görünür madde, radyasyon ve evrenin büyük ölçekli yapısı üzerindeki kütle çekim etkilerinden çıkarılır. Örneğin galaksilerin dönüş hızları ve uzak galaksilerden gelen ışığın kütle çekimsel merceklenmesi her ikisi de sıradan baryonik maddeyle açıklanabilenden çok daha fazla kütlenin varlığını dikte eder. Karanlık maddenin doğası bilinmese de evrenin toplam kütle enerji içeriğinin yaklaşık %27'sini oluşturduğu ve galaksilerin ve diğer kozmik yapıların oluşumunda önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Belki de daha şaşırtıcı olan evrenin enerji yoğunluğunun yaklaşık %68'ini oluşturan
karanlık enerji kavramıdır. Karanlık enerji evrenin genişlemesinin gözlemlenen ivmelenmesini açıklamak için kullanılır. Bu fenomen 1990'ların sonlarında uzak süpernovaların incelenmesiyle keşfedilmiştir. Bu ivme Einstein'ın denklemlerinde küçük bir pozitif kozmolojik sabit lambda eklenerek modellenebilir. Einstein bunu başlangıçta 1917'de durağan bir evren elde etmenin bir yolu olarak ortaya koymuştur. Bu da Einstein'ın evrenin genişlemesi keşfedildiğinde daha sonra terk ettiği bir kavramdır. Karanlık enerji gizemini korumaktadır. Ancak etkileri kozmik ivmenin mevcut gözlemlerini açıklamak için gereklidir. Doğrudan tespit edilememesine rağmen bu bileşenler artık standart kozmolojik modelimiz için temel kabul ediliyor ve sıklıkla lambda CDM, lambda soğuk karanlık madde olarak anılıyor. Burada lambda karanlık enerjiyi temsil etmektedir ve soğuk karanlık madde evrendeki ışıksız maddenin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Einstein'ın genel görelilik denklemlerinin çözümleri olan Friedman modelleri hareket halindeki bir evrenin ilk titiz matematiksel tanımlarını temsil eder. 1922 ve 1924'te yayınlanan Friedman denklemleri evren için her biri farklı bir uzaysal eğriliğe karşılık gelen 3 farklı olası geometriyi tanımlar. Bunlar pozitif, sıfır ve negatif eğriliklerdir. Bu modeller her yönde ve konumda aynı görünen homojen ve izotropik bir evren varsayar. Ve bu da artık Friedman-Lemaitre, Robertson-Walker modelleri olarak adlandırılan model ailesine yol açar. Uzaysal eğrilik parametresi kappa evrenin şeklini belirlemektedir. Pozitif eğrilikte kappa sıfırdan büyüktür. Uzaysal geometri 3 boyutlu bir küreye benzemektedir. Yani evren sınırsız olsa da kapalı ve uzaysal kapsamda sonludur. Popüler bir benzetme bir balonun 2 boyutlu yüzeyidir. Kapalıdır ancak kenarları yoktur. Sıfır eğrilikte kappa sıfırdır. Bu durum paralel çizgilerin asla birleşmediği ve uzayın her yönde sonsuz olduğu Öklit geometrisine sahip düz bir evreni temsil eder. Negatif eğrilikte ise kappa sıfırdan küçüktür. Bu da eğer biçimli bir geometriye benzeyen sonsuz uzaysal kapsamda hiperbolik açık bir evreni tanımlar. Negatif eğrilik kavramı Escher'in sanatsal çalışmalarında özellikle de 2 boyutlu hiperbolik uzayı temsil eden melek ve şeytan mozaikleriyle güzel bir şekilde gösterilmiştir. Escher'in çizimleri yalnızca 2 boyutlu geometrileri tasvir ederken Friedman'ın modelleri bu geometrik prensipleri evrenin 3 tam uzaysal boyutuna uygular. 3 uzaysal eğrilikte büyük patlama olarak bilinen tekil bir olaydan kaynaklanabilir. Bu an hem madde yoğunluğunun hem de uzay zaman eğriliğinin sonsuza yaklaştığı ve Einstein'ın denklemlerinin ve fizik hakkındaki mevcut anlayışın bir bütün olarak çökmesine neden olduğu andır. Bu tekillik tüm FLRV modellerinin başlangıç noktasını işaret eder. Bu modellerin zamansal evrimi uzaysal geometrilerini yansıtmaktadır. Pozitif eğriliğe sahip bir evren için kappa büyüktür sıfırdır. Zamanda sonludur. Evren büyük patlamadan itibaren genişler, maksimum boyuta ulaşır ve ardından kütle çekimsel çöküşe uğrar. Ve tüm madde ve enerjinin sonsuz yoğunlukta bir noktaya sıkıştırıldığı başka bir tekil durum olan büyük çöküşe doğru yol alır. Buna karşılık düz bir evrende kappa eşittir sıfırdır ve negatif eğimli bir evrende de kappa sıfırdan küçüktür. Bu modeller sonsuz zamansal süreyle sonsuza kadar genişleyen evrenleri tanımlar. Bu durumlarda da evrenin genişlemesi sonsuza kadar devam eder. Ancak genişleme hızı modelin belirli dinamiklerine bağlıdır. Friedman'ın lambda eşittir 0, 0'a eşit bir kozmolojik sabit ile formüle edilen orijinal modelleri 20. yüzyılın büyük bölümünde evrenin genişlemesini tanımlamak için yeterliydi. Ancak 1998'de Saul Perlmutter ve Brian Schmidt liderliğindeki iki bağımsız gözlem grubu uzak tip 1A süpernovalarının beklenenden daha hızlı uzaklaştığını keşfetti. Bu evrenin genişlemesinin hızlandığına dair ikna edici bir kanıt sağladı. Bu fenomen standartla açıklanamadı. Bu yeni verileri Einstein'ın denklemleriyle uzlaştırmak için kozmologlar Einstein'ın başlangıçta 1917'de durağan bir evren elde etmek için önerdiği, daha sonra evrenin genişlediği keşfedildiğinde geri çektiği kozmolojik sabiti yeniden ortaya koydular. Lambda'nın mevcut yorumu uzayın enerji yoğunluğunu veya günümüzde yaygın olarak karanlık enerji olarak adlandırılan şeyi temsil eder.
Lambda büyüktür 0 ile Friedman denklemleri özellikle evriminin son aşamalarında evrenin üstel bir genişlemesini öngörür. Bu hızlandırılmış genişleme yalnızca düz ve negatif eğimli evrenlerin sonsuza dek genişleyeceği anlamına gelmez. Aynı zamanda lambda değeri yeterince büyükse kapalı bir evrenin bile büyük çöküşten kaçabileceği anlamına gelir. Gözlemsel kanıtlar lambda değerinin genişlemeye hakim olacak kadar büyük olduğunu ve bu sayede uzaysal eğriliğin etkili bir şekilde geç dönemlerde önemsiz hale geldiğini gösterir. Evrenin geometrisi kapalı, düz veya açık olsun, uzaysal eğrilikten bağımsız olarak sonsuza dek devam edecek olan hızlandırılmış genişlemeyi yönlendiren karanlık enerjisinin etkisine bağlı değildir. WMAP ve Planck uyduları tarafından gerçekleştirilen kozmik mikrodalga arka planı gözlemleri ve galaksi kümelenmesi ve baryon akustik salınımlarının ölçümleri de dahil olmak üzere sonraki gözlemler karanlık enerjinin varlığını doğrulamıştır. Bu veriler kozmolojik sabitin lambda evrenin hızlanan genişlemesinden sorumlu olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda karanlık enerjinin evrenin toplam enerji yoğunluğunun yaklaşık %68'ini oluşturduğu, karanlık maddenin yaklaşık %27'sini oluşturduğu ve yalnızca %5'inin sıradan baryonik madde olduğu düşünülmektedir. Bu dağılım evrenin kaderine bakış açımızı temelden değiştirir. Madde tarafından yönetilmek yerine evrenin genişlemesi giderek daha fazla karanlık enerji tarafından yönetilir. Lambda'yı revize edilmiş Friedman modelleri üzerinden genişlemenin yalnızca sınırsız olmadığı, aynı zamanda üstel bir oranda hızlandığı bir evreni tanımlayacak şekilde genişletebiliriz. Bu zamanın dikey eksen ve uzayın yatay eksen olarak gösterildiği uzay zaman diyagramlarında tasvir edilmiştir. Şekildeki eğri evrenin gelecekteki yörüngesinin belirsiz bir büyüme olduğu bu hızlandırılmış genişlemeyi yakalar. Einstein'ın genel göreliliğine dayanan Friedman'ın kozmolojik modelleri farklı olası uzaysal eğriliklere sahip dinamik bir evrenin ilk matematiksel olarak titiz tanımlamalarını sağlamıştır. Ancak 1990'ların sonlarında evrenin hızlanan genişlemesinin keşfi kozmolojik sabitin yeniden tanıtılmasını gerektirmiştir. Lambda bu modellerin büyük bir revizyonuna yol açar. Günümüzde karanlık enerjinin üstel genişlemeyi yönlendirdiği lambda egemen evren modern kozmolojinin standart resmidir. Kappa değeri hala evrenin geometrisini tanımlasa da evrenin nihai kaderi üzerindeki etkisi büyük ölçüde karanlık enerjinin etkileriyle yer değiştirmiştir. FLRV modelleri evrenin eğriliği için 3 olasılık ana hatlarını çizerken mevcut gözlemsel kanıtlar evrenin geometrisinin düzlüğe çok yakın olduğunu göstermektedir. Pratik açıdan bu evrenin büyük ölçeklerde genel bir eğriliği yokmuş gibi davrandığı ve Öklit uzayının bilindik geometrisiyle uyumlu olduğu anlamına gelir. Ancak düzlüğe yakınlık ilginç bir ikilem sunar. Eğriliğin kesin bir ölçümü olmadan hafif pozitif veya negatif olsun, evrenin gerçekten mekansal olarak sonsuz mu yoksa sonlu mu olduğu konusunda içsel bir belirsizlik kalır. Mükemmel düzlükten küçük sapmalar olasılığı pozitif veya negatif olsun tamamen göz ardı edilemez. Başka bir deyişle veriler hafif bir eğriliği reddetmek için ikna edici teorik nedenler olmadığından biraz belirsizliğe yer bırakmaktadır. Bu belirsizliğe rağmen birçok kozmolog kozmik enflasyon teorisiyle uyumlu olması nedeniyle düzlük fikrini daha yakın bulmaktadır. Şişme büyük patlamadan sonraki 10⁻⁻36 ile 10⁻32. saniyeler arasında saniyenin çok küçük bir kesri içinde hızlı üstel bir genişlemenin meydana geldiğini varsayar. Bu genişleme başlangıçtaki herhangi bir eğriliği neredeyse düzlüğe kadar uzatmış olurdu ve evrenin bugün neredeyse tamamen düz görünmesini sağlardı. Şişme kavramı artık modern kozmolojinin yaygın olarak kabul gören bir bileşendir. Çünkü büyük patlama modelindeki ufuk problemi, yani evrenin büyük ölçeklerde neden bu kadar düzgün olduğu ve düzlük problemi evrenin neden düzlüğe bu kadar yakın göründüğü gibi birkaç önemli sorunu çözer. Enflasyon teorisine göre evren başlangıçta bir miktar eğriliğe sahip olabilirdi. Ancak hızlı genişleme bunu yumuşattı ve bize bugün düz görünen bir evren bıraktı. Burada enflasyon teorisi matematiksel olarak ikna edici olmasına ve temel gözlemleri açıklayabilmesine rağmen belirli bir skaler alan türüne ve parametrelerin ince ayarına ihtiyaç duyulması gibi kendi başına yeni bulmacalar ortaya koymaktadır. Etkisi başlangıç koşullarını açıklamada derin olsa da büyük ölçekli uzay zaman diyagramlarını gözle görülür şekilde değiştirmeyecektir. Bu diyagramlar evrenin zaman içindeki genişlemesini daha genel bir anlamda tasvir eder ve erken enflasyon evresini bu temsillerin gözlemlenebilir penceresinin dışında bırakır.
Escher'in Melekler ve Şeytanlar mozaiklerinde gösterildiği gibi hiperbolik düzleme odaklanarak konformal geometrinin tartışılmasına geçebiliriz. Beltrami ve Poincaré gibi matematikçiler tarafından geliştirilen bu hiperbolik geometri, açıların korunduğu ancak mesafelerin bozulduğu bir alanı tasvir etmektedir. Sınıra yakın nesneler daha küçük görünür, ancak şekilleri uyumlu kalır. Escher tarafından kullanılan belirli temsilde dairesel sınır, hiperbolik geometride temel bir kavram olan sonsuzluğu temsil eder. Nesneler bu sınıra yaklaştıkça boyutları küçülür, ancak şekilleri ve açıları korunur. Hiperbolik düzlemin bu uyumlu temsili sonsuzluğu belirli geometrik çerçeveler içinde anlamak için merkezi öneme sahiptir. Hiperbolik düzlemde sonsuzluktaki dairesel sınır sadece matematiksel bir merak değil, aynı zamanda kozmoloji için daha derin etkileri olan bir temsil olabilir. Sonsuzluğun pürüzsüz, sonlu bir kenar olarak sunulduğu bu uyumlu sınır, evrenin büyük ölçekli yapısını tanımlamadaki potansiyel ilgiye işaret etmekte ve Penrose'un uyumlu döngüsel kozmolojisi ile bağlantı kurmaktadır. Bu fikirlerde evrenin sonsuz geleceği sonlu bir sınıra haritalanabilir, indirgenebilir ve kozmolojik döngü ve fraktallara izin verir. Konformal geometri ve sonsuzluğun temsiline odaklanma, kozmolojiye yönelik daha derin bir felsefi yaklaşımı yansıtmaktadır. Ek olarak düzlük konusundaki şüphecilik ve evrenin tam olarak düz mü yoksa hafif eğimli mi olduğunu asla bilemeyeceğimiz gerçeğin kabulü, kozmolojik verileri yorumlarken önemli bir noktaya temas etmektedir. Gözlemsel sınırlamalar karşısındaki bu alçakgönüllülük, gözlemlenebilir evren ile onu tanımlayan teorik modeller arasındaki sınırın sıklıkla bulanıklaştığı kozmolojide tekrar eden bir temadır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.